Sabahları uyanmak istemeyen bedenler, yapılacakları bildiği halde kıpırdamayan zihinler, heyecanını yitirmiş hayaller. Neydi benim hedefim sorusuna artık yanıt vermeyen insanlar. Evet, seni anlıyorum. Çünkü bu bir zayıflık değil, bu bir insanlık hali. Bu sadece tembellik veya isteksizlik değil. Bu bazen bir bireyin haykıramadığı sessizliği. Bazen gerçekleştirmek istediğin şeyi yapmak zorunda kalırsın. Biraz gayret et, kalk yap işte denir. Ama bilmezler ki bazen insanın içindeki savaş dışarıdan görünenden çok daha büyüktür. Şimdi dürüstçe soralım kendimize. Acaba en büyük engel başkaları mı yoksa ben miyim? Bir işe başlamak isteriz ama içimizden bir ses fısıldar. Sen yapamazsın. Sen kim? Bu iş kim? Bu iş çok zor oğlum. Çok fazla uğraşman gerekecek. Zaten geçmişte de başaramadın. Şimdi mi başaracaksın? Başkası senden daha başarılı. Asla beceremezsin. İşte o ses. İçimizdeki sabotajcı. Bu ses bazen ailemizden birinin sesine benzer. Bazen bir öğretmenimizin, bazen kalabalık bir toplumun. Bunlar zamanla içselleştirilir ve biz büyüdüğümüzde o sesi artık başkası değil, biz kendimize söyleriz. Motivasyon gelişmek ve üretmekle ilgilidir. Yani tehdit algısı varsa motivasyon devre dışı kalır. Düşünsene, ekonomik krizler, linç kültürü, suçlar. Sabah gözünü açar açmaz elini uzatıyorsun telefona, ekonomi alarm veriyor. Deprem korkusu, savaş kapıda, gençler işsiz, sistem çöktü. Bu nedenle motive olmamak bazen sadece bir haber başlığı kadar yakındır. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Batı şöyle diyor. Bir topluma sürekli kriz ve kaos pompalarsanız o toplumda üretim değil tükeniş başlar. Alain de Botton da şöyle diyor. Haberler dikkatle hazırlanmış bir distopya simülasyonudur. Oysa hayat başlıklarının ötesinde akar. Noam Chomsky ise medya halkı ilgilendirmeyen şeylerle meşgul ederek ilgilenilmesi gereken şeylerden uzaklaştırır diyor. Toplumsal baskıların gölgesinde kalan ruhlar, sizlere söylüyorum. Toplum bize sürekli şunu fısıldıyor. Başar, üret, farklı ol, en iyisi sen ol. Sosyal medya bu kıyasın vitrinidir. Şöyle paylaşımlar var. Mükemmel vücutlar, lüks tatiller, mükemmel anneler, başarıdan başarıya koşan yaşam koçları. Her şeyi mükemmel yapmak zorundayız sanki. Harika bir kariyerin olacak, sosyal hayatın dolup taşacak, ailene vakit ayıracaksın, hobilerin olacak, sosyal medyadan mutlu pozlar vereceksin. Ama nasıl? Bu bir insanüstü beklenti ve biz insan değilmişiz gibi davranıyoruz. Sürekli yarış, sürekli kıyas, sürekli performans. Halbuki ruhumuz bir yarış atı değil. Bir yanda korku, diğer yanda imkansız hayaller, idealler. Çünkü insanlar yalnızca başarısızlık yüzünden değil, başarının kendilerine ait olmadığını düşündüklerinde de motive olamıyor. Belki de asıl soru şudur. Gerçekten motive olamıyor muyuz? Yoksa motive olmamamız gereken şeylere mi zorlanıyoruz? Motivasyon genellikle bir şey yapma isteği olarak tanımlanır. Ancak bu tanım eksiktir. Çünkü motivasyon sadece yapmakla ilgili değil, neden yaptığını bilmekle ilgilidir. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada öz yeterlilik inancı yüksek olan bireylerin zor görevlerde daha dirençli olduğu ortaya çıkmıştır. Yani başarının anahtarı yetenek değil, kendine olan inanç. Viktor Frankl şunu söylüyor. İnsanın en temel ihtiyacı bir anlam bulmaktır. Anlam kaybolduğunda motivasyon da kaybolur. Motivasyon bir hedefe değil, anlamlı bir harekete ihtiyaç duyar. Kocaman hayaller kurmadan önce kendine şu soruyu sor. Bugün birine nasıl iyi gelebilirim? Bugün bir şeyi nasıl daha güzel yapabilirim? Kime faydam dokunur? Anlam orada başlar. Ve anlam başladığında motivasyon kendiliğinden gelir. Bu nedenle düşünür Alain de Botton şöyle der. İnsan hedefinin anlamını sorgulamaya başladığında motivasyon da sorgulanır. Sana söylenen en küçük sözler bile bazen güçlü bir motivasyon kırıcılarıdır. Birçok insan dışarıdan motive edilecek şeyler bekler. Bir ödül, bir aferin, bir fırsat. Ama çoğu zaman içerideki ses onları sabote eder. Psikolog Tim Urban bunu anı yaşayan tembel bir iç ses olarak tanımlar. Beynin içinde küçük bir ses var. Şimdi başlama, sonra yaparsın. Zaten yorgunsun. Hemen mutlu olabileceğin başka şeyler de var. Zihnin ise arka planda panik moduna geçiyor. Ya yapamazsam, ya başarısız olursam. Bu sistem seni kısa süreli hazlara, kolayca elde edilen ödüllere yönlendiriyor. Nörobilim der ki, yani bir şeyin sonunda haz, ödül veya tatmin varsa beyin motive olur. Ama eğer kişi yaptığı şeyin sonunda hiçbir karşılık görmeyeceğini düşünüyorsa, ister alkış olsun, ister takdir, ister sevgi, beyin harekete geçmeyi reddeder. Hatta Harvard Üniversitesi'nden Profesör Bridgen'in çalışmaları şunu gösteriyor ki, beyin dopamini sadece ödül alırken değil, ödül beklentisi oluştuğunda bile salgılar. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayınladığı DSM-5 tanı kılavuzunda motivasyon eksikliği özellikle depresyon, distimi ve tükenmişlik sendromu başlıklarında inceleniyor. Yani eğer kişi günlük işlere karşı ilgi kaybı yaşıyorsa, yatakta fazla saatler geçiriyor ama dinlenemiyorsa, başarı hissi artık heyecan vermiyorsa, gelecekle ilgili belirsizlik hissi ağır basıyorsa.
Bazen öyle bir hale geliriz ki uyandığımızda kendimizi yorgun değil, tamamen boş hissederiz. Bu öyle bir boşluk ki ne dinlenmekle geçer ne de uyumakla. Çünkü beden değil, ruh yorgundur. Bunun adı modern psikolojide tükenmişlik sendromu. Çoğumuzun yaşadığı günlük stres, işsizlik, belirsizlik ortamı. Amerikan Psikiyatri Derneği'ne göre modern şehir hayatında yaşayan bireylerin %75'i kronik stres altında yaşıyor. Yani beyin dopamin yerine kortizol salgılıyor. Bir çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde bireylerin dopamin salınımında ciddi düşüş gözlenmiş. Yani hayatın belirsizliği sadece duygusal değil, kimyasal bir çöküş yaratıyor. DSM-5'e göre motivasyon kaybı depresyonun en temel belirtilerinden biridir. Ama bu sadece tıbbi bir tanı değil, aynı zamanda toplumun ruh halini yansıtan bir veri. Hiç başlamamış işler, boş sayfalar, açılmamış kitaplar, gönderilmeyen mailler. Bu da demek oluyor ki bazen hiç başlamamak bile bir savunma mekanizmasıdır. Yani korkunun kamuflajı. Çocuklar dünyaya merakla gelir ama sistem onları notla, cezayla, korku ile şekillendirir. Yaratıcılık yerine ezber, ilgi yerine itaat öğretilir. Eğitim psikologlarına göre bir çocuğun en temel motivasyon kaynağı oyun ve keşif. Ama okullarda bunların yerini zamanla sınav ve başarı baskısı alıyor. Özellikle çocuklukta en iyisi olmakla büyütülmüş bireylerde bu baskı zamanla mükemmel olmayan hiçbir şeye başlamama eğilimine dönüşüyor. Bu yüzden motivasyon sorunu bir yetişkinlik problemi değil, çocuklukta temeli atılmış bir öğrenme bozukluğudur. Çözümlerden bir örnek olarak bilim diyor ki, sosyal ilişkiler beynin oksitosin ve serotonin gibi mutluluk kimyasallarını tetikler. Yani bir dostla kurulan samimi bir bağ ilaç gibi etki eder. İnsana insan lazımdır dostum. Biz birbirimize iyi geliriz. Yani motivasyonun kaynağı sadece içinden değil, başkalarından da doğar. Birçok insan motive olamıyor çünkü artık neden yaşadığını, neden çabaladığını bilmiyor. Yani motivasyon eksikliği çoğu zaman yön eksikliğidir. Yani pusulası olmayan bir insan hangi rüzgarla savrulursa oraya sürüklenir. Beyin, davranış ve çağın kaosu arasında kalmış olanlar. Şimdi durup soralım kendimize. Neden motive olmak istiyorum? Hangi hayalin içi boşaldı? Kimin beklentilerini yaşıyorum? Kendi isteklerimin değil de. Motivasyon sadece başarıya giden bir merdiven değil. Bazen sadece bir adım atabilmek bile büyük bir şeydir. Yatağından kalkıp duş almak, bir telefon açmak, bir işe başvurmak, bunların hepsi küçük büyük zaferlerdir. Biliyorum bazen ben niye böyleyim diye kendimizi suçlarız. Ama bilim insanları bile şunu söylüyor. İnsan tembel değildir, umutsuzdur. Umut varsa hareket ederiz, harekete geçeriz. Umut yoksa yorgun düşeriz. 1970'lerde Martin Seligman'ın yaptığı ünlü bir deney var. Köpeklere elektrik şoku verilmiş, kaçabilecekleri halde kaçmamışlar. Çünkü önceki deneyimlerinde ne yaparlarsa yapsın şoku engelleyememişlerdi. Bu deney öğrenilmiş çaresizlik kavramını doğurdu. Bazen büyük isyan hiçbir şey yapmamaktır. Bugün birçok insan bu psikolojik tuzağın içinde yaşıyor. Ne yaparsa yapsın değişmeyeceğine inandığı için hiçbir şeye başlamıyor. Çünkü daha önce denemiş ve başarısız olmuş. Sabah işe giderken dolmuşta, metroda herkesin gözünde aynı bakış. Yorgunluk, boşluk ve bıkkınlık. Ve motivasyon eksikliği bir alarmdır. Bir şeyleri yeniden düşünme zamanı geldi diyen bir iç sestir. Peki ne yapabiliriz? Önce kendimize dürüst olmalıyız. Gerçekten ne istiyoruz? Kendimize zaman tanımalıyız. Bu bir süreçtir. Küçük hedefler belirlemeliyiz. Dev hedefler yerine her gün bir adım. Sosyal çevremizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Kimler enerjimizi çalıyor? Kimler umut veriyor? Gerekirse bir uzmana başvurmalıyız. Bu bir zayıflık değil. Aksine en güçlü adımdır. Aslında bir kıvılcım yeter. Çünkü ateş içeride. Zannettiğiniz gibi değil ama. Şimdiye kadar konuştuklarımızdan sonra belki içinden peki ama ben ne yapabilirim diye soruyorsun. Çünkü soruyu sormak harekete geçmenin ilk adımıdır. İlk olarak kendini anlamaya başla. Neyi yapmıyorsun değil, neden yapmıyorsun? Çoğu zaman motivasyon eksikliğiyle savaşırken kendimize kızarız. Yine erteledim, yine yapamadım ama esas soru şudur. Neden yapmak istemedin? Belki yorgunsun, belki kaygılı, belki içten içe o şeyin sana göre olmadığını biliyorsun. Çözüm ise kendini suçlamak yerine kendini dinlemeye başla. Bir defter al sadece. 5 gün boyunca şunu yaz. Bugün yapmak isteyip de yapamadığım neydi? Ve içimden neden gelmedi? Bu egzersiz bile farkındalığı artırır. İkincisi ise beyni anlamak ve küçük kazanımlar elde etmek. Beyin büyük hedeflerden değil, küçük zaferlerden dopamin salgılar. Bu yüzden kendine büyük hedefler koymak yerine hedefleri parçalara böl. Yani büyük hedef bir kitap okuyacağım. Küçük hedef ise sadece bugün ilk 5 sayfayı okuyacağım. Her tamamlanan küçük adım beyinde başardığım sinyali yaratır. Bu da dopamini etkiler. Ve dopamin geldikçe hareket gelir. Hareket geldikçe
motivasyon doğar. Yani motivasyon bir neden değil, bir sonuçtur. Anlam yaratmaya gelince Viktor Frankl'ın dediği gibi insanı hayatta tutan şey anlamdır. Senin anlamın ne? Anlam bazen dev projelerde değil, küçük bağlılıklarda saklıdır. Yalnız değilsin. Bağ kurmak en büyük şifa. Yani motivasyon kaybı en çok yalnızlık hissiyle beslenir. Bu yüzden çözümün temel taşlarından biri iletişim kurmak. İlla büyük kalabalıklar değil, bir dost, bir terapist, bir öğretmen. Yeter ki içini dökebileceğin biri olsun. Araştırmalar gösteriyor ki duygusal olarak yalnız hisseden bireylerin motivasyon seviyeleri %40 daha düşük. Yani duygularını bastırdıkça harekete geçme hissini de enerjisini de bastırırsın. Ve beynine sessizlik ver. Sosyal medya bizi kıyasla besliyor. Yani orada herkesin hayatı mükemmel ama sen ekrana bakarken kendi eksikliklerini büyütüyorsun. Bu da beyne yetersizliğim sinyali veriyor ve motivasyon kırılıyor. Haftada bir gün, birkaç saat bile olsa dijital molalar vermek lazım. Yani o anlarda kitap oku, yürüyüş yap, yazı yaz, müzik dinle. Ama beynini ekranlardan çek. O sessizlikte kendini yeniden duymaya başlayacaksın. Bir davranış tekrarlanırsa beyin o yolu otomatikleştirir. Yapılan araştırmalar düzenli bir günlük planı olan kişilerin daha az kaygı yaşadığını, daha yüksek öz disiplin geliştirdiğini ve kendilerini daha üretken hissettiklerini gösteriyor. Unutma, motivasyon seni bir yere kadar götürür ama orada kalmanı sağlayan şey disiplindir. Bir de duygularını temizle. Kendine alan aç. Bazen yapılacak en büyük şey bir şey yapmamaktır. Sadece hissetmek gerekir. Ağlamak istiyorsan ağla ama şu şekil değil. Kızgınsan öfkele ama şu şekil değil. Bıkkınsan sus ama şu şekil değil. Motive ol ama şu şekil değil. Hayat senin üstüne gelse de ona dön ve de ki oğlum hayır dayı bizemiş koyalım. Bunlar kötü değil. Şaka bir yana yaşadığın duygular insan olmaktır. Birçok insan motive olamıyor. Çünkü duygularını bastırıyor. Ama bastırılan her duygu içeride birikir ve motivasyonu boğar. Onun yerine kendine şunu söyle. Ben şu anda böyle motivasyonum düşük hissediyorum. Ama bu zamanla elbet geçecek. Korkmayın, umudumuz var. Umut ise en güçlü yakıttır. Umudu küçümseme. Çünkü bazen bir cümle değiştirir insanı. Belki bu videoda duyduğun bir cümle, belki içindeki kıvılcımı yakan tek bir kelime. Yeter ki kendine bir şans ver. Stanford Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada inanç sistemine sahip bireylerin stresle başa çıkma ve motivasyonlarını sürdürme oranları diğer bireylere göre %40 daha yüksek çıkmış. Bir insan kendi değerleriyle yaşadığında içsel olarak tutarlı olur. Tutarlılık huzur getirir. Huzur odak getirir. Odak ise hareket getirir ve hareket motivasyonun yeniden doğmasıdır. Kendine şunu sor. Ben neden yaşıyorum? Hayatta beni gerçekten ne heyecanlandırır? Ben ne yaparken gerçekten zamanın nasıl geçtiğini unuturum? İşte o cevaplar senin yaşam enerjini tekrar doğurur. Çünkü anlamı olan kişi yorgun bile olsa yürür. Ayrıca Viktor Frankl insan sadece ne yaptığıyla değil, neden yaptığıyla da yaşar demiş. Belki hedefin değil ama nedenin kayıp. Bugün yaşamında ilk defa sadece durup şu soruyu sorabilirsin. Ben neye inanıyorum? Hayat benim için ne demek? Hangi değerler uğruna sabah kalkmaya değer? Bu soruların cevabı geldiğinde motivasyon dışarıdan değil, içeriden yükselir. Onu besleyecek olan kişi de sensin. Her sabah bir neden hatırla. Her hafta bir alışkanlık oturt. Her ay bir kez yalnız kal ve yönünü kontrol et. Her zaman birilerine iyi gel. Sen harekete geçersen motivasyon seni yolda yakalar. Yapabildiğin kadar yap. Ama yap. Çünkü sen değerli bir varlıksın. Bir günde hepsini değil, her gün biraz. Yarış başkasıyla değil, kendinin bir adım ötesiyle. Eğer bu konuşma kalbine dokunduysa, eğer beni anlatıyor diyorsan bu sözler, bil ki yalnız değilsin. Bu konuşma sana iyi geldiyse yorum yaz. Başka insanlar da yalnız olmadığını hissetsin. Paylaş. Belki bir dostunun ihtiyacı vardır. Abone ol ki bu yolculuk seninle birlikte devam etsin. En önemlisi hayata küçük bir umut koy. Motive olmamak insanın geçici bir halidir. Ama hareketsiz kalmak bir seçimdir. Sen seçimini yaptın. Bu videoyu açtın. Dinledin. Sorguladın. Şimdi bir adım atma zamanı. Ama en çok da kendin için yap. Kendinle bağ kur. İçindeki sesi duy. Ve yavaş da olsa yola çık. Motivasyon o da bir gün yine gelecektir. Ve sen hala buradasın. Bu en büyük umut sebebidir. Ben psikolog İsmail Durmuş. Çözüm Yolu programında yeniden buluşmak dileğiyle.